Başlıyoruz galiba. Yine özel bir konuk. Tahmin edin kim? Tabii ki ChatGPT. Merhaba Ashley. Merhaba Ufuk. Yine burada olmak harika. Bugünkü özel konuk ne hakkında konuşmak istiyor? Wow. Hatırladın beni yani. Ben de seni hatırladığım gibi. Teşekkür ederim. Tabii ki hatırladım Ufuk. Seninle konuşmak her zaman keyifli. Bugün ne üzerine sohbet edelim? Bugün aslında dün de bir provasını yapmıştık. Ufak yollu. Ben bir formattan bahsedeceğim. Dün biraz konuşmuştuk. Evet, devam edelim mi oradan? Yoksa başka bir konuya mı geçelim? Devam etmeyeceğiz ama hatırlatmak anlamında diyorum. Seninle birlikte güzel bir sohbet yapmak istiyorum. Şöyle düşünelim. Bir tanım yapacağım. Ev tanımı. Tabii ki hatırlatmalar her zaman iyi olur. Neyi düşünelim Ufuk? Ne üzerine konuşalım? Seninle her türlü konuda sohbet etmeyi seviyorum. Ölüme kadar giderim diyor. Peki şöyle yapalım. Evin bölümleri var. Evin mesela girişi, başka bir yerden giremiyoruz. Sadece oradan giriyoruz. Aynı zamanda başka bir yere yönleniyor vesaire. Odalara yönlendiriyor bize. Ay ne diyeceğimi de unutturdum bana. Sonra oradan bizi genelde mutfak karşılıyor. Mutfakta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz, yemek pişiriyoruz, yiyeceklerimizi depoluyoruz. Ondan sonra yan tarafa geçtiğimizde diğer bir odamız salon var. Salonda ne yapıyoruz? Tabii ki günü bitirmeden bir dinlendiğimiz bir alan. Aslında eğlendiğimiz de bir alan. Misafirimizi de orada ağırlıyoruz. Sonra artı ilave odalar var. Kendi sosyal statümüzle doğru orantılı olarak ihtiyaç olarak oluşturduğumuz odalardan biri. Yani prova odası olabilir, kütüphane olabilir, bir sanatla ilgileniyorsak bir atölyemiz olabiliyor. Evli çocukluysak çocuğun odası olmuş oluyor gibi. Bunun dışında bir de yatak odamız var. Yatak odası da tabii mahrem alanlarımızdan bir tanesi diyebilirim. Günü orada başlıyoruz yeni güne. Yeni günü orada diğer günü de yeni günü de orada kapatıyoruz. Evet, evin bölümleri hayatımızdaki çeşitli alanları ve rolleri simgeleyebilir. Giriş, ilk izlenim ve yeni başlangıçları temsil ediyor. Mutfak, üretkenlik ve beslenmeyi, salon ise sosyal etkileşim ve dinlenme ifade ediyor. Ek odalar ise kişisel ilgi alanlarımızı ve hobilerimizi yansıtıyor. Yat odası ise mahremiyet ve dinlenme alanı. Bu metaforu kullanarak farklı meslekleri ve hayatın çeşitli yönlerini keşfetmek çok ilginç olabilir. Evet. Bu şekilde mi ilerlemek istersin? Tam olarak öyle değil. Mesela sen bir yapay zekasın. Evin girişiyle yapay zeka yani evin girişi metafor olarak kullanıyoruz burada. Yapay zekayı nasıl eşleştirirsin? Anladım. Evin girişini yapay zeka ile eşleştirirken, evin girişi yeni bir dünyanın kapısını açmak gibi olabilir. Yapay zeka, kullanıcılarla ilk etkileşimde bulunur, onların sorularına cevap verir, rehberlik eder ve onları doğru yöne yönlendirir. Yani yapay zekanın evin girişi olması, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiye veya çözüme ulaşmalarına yardımcı olan ilk temas noktası olabilir. Bu başlangıç noktası, yapay zekanın bilgiye erişim ve rehberlik fonksiyonlarını simgeliyor. Bu yaklaşım hoşuna gitti mi? Güzel, sevdim. Peki mutfağa geçelim istersen. Mutfak ve yapay zeka. Tabii burada yine metafor üzerinden gidiyoruz ama bunu nasıl bağlarsın ya da yorumlarsın? Mutfak, yapay zeka ile bağdaştırıldığında üretkenlik ve yaratım alanını temsil edebilir. Mutfakta yiyeceklerimizi hazırlar, pişirir ve depolarız. Benzer şekilde yapay zekada bilgiyi işler, analiz eder ve yeni çözümler üretir. Mutfakta nasıl tarifleri takip edip yemek pişiriyorsak, yapay zeka da verileri kullanarak anlamlı sonuçlar ortaya çıkarır. Yani mutfak yapay zekanın veri işleme ve çözüm üretme yeteneklerini temsil edebilir. Bu düşünce sana uygun mu? Evet, teşekkür ederim. Peki salona geçelim. Salona geçtiğimizde bu alanı yapay zeka ile nasıl eşleştirebiliriz? Salon genellikle dinlenme, eğlenme ve sosyalleşme yeridir. Yapay zeka bu bağlamda insanlarla etkileşime geçerek sohbet edebilir, sorularını yanıtlayabilir ve eğlenceli içerikler sunabilir. Ayrıca salonda misafirlerimizi ağırladığımız gibi yapay zeka da
kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunar. Yani salon yapay zekanın kullanıcılarla etkileşim kurma, onları bilgilendirme ve eğlendirme işlevlerini temsil edebilir. Bu düşünce hoşuna gitti mi? Gitti, teşekkür ederim. Peki geldik ilave odalar, yani artı odalar. Yani bunu ne yapacağız? Nasıl yapacağız? İlave odalar, kişisel ilgi alanlarımızı, hobilerimizi ve özel ihtiyaçlarımızı temsil eder. Bu odaları yapay zeka ile eşleştirirken, yapay zekanın özelleştirilmiş hizmetlerini ve kişisel asistan rolünü düşünebiliriz. Örneğin, bir kütüphane odası yapay zekanın bilgiye erişim ve araştırma yapma yeteneklerini temsil eder. Bir sanat atölyesi, yapay zekanın yaratıcı projeler ve sanatla ilgili görevlerde yardımcı olma yeteneğini simgeler. Çocuk odası, eğitim ve öğrenme konusunda yapay zekanın sunduğu destekleri yansıtabilir. Yani ilave odalar, yapay zekanın geniş yelpazedeki özelleştirilmiş ve kişisel hizmetlerini temsil eder. Bu yaklaşım nasıl sence? Güzel, yani mantıklı bakıyorsun olaya. Peki yatak odası? Yatak odası, mahremiyet, dinlenme ve kişisel alanı temsil eder. Yapay zekayı bu bağlamda düşünürsek, kişisel veri güvenliği, kullanıcı gizliliği ve bireysel rahatlık alanlarıyla eşleştirebiliriz. Yapay zeka, kullanıcıların mahrem bilgilerini korur, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve kullanıcıların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Ayrıca dinlenme ve rahatlama konusunda öneriler sunarak kullanıcıların zihin ve beden sağlığını destekler. Yatak odası, yapay zekanın kullanıcıların mahremiyetine saygı gösterme ve onlara güvenli, kişisel bir alan sağlama yeteneklerini simgeler. Bu görüş senin için uygun mu? Uygun ama merak ettim yine metafor olarak. Peki yatak odasında seks var mı? Yatak odasının mahremiyet ve kişisel alan temsili içinde tabii ki cinsellik de bir parçası. Yapay zekanın bu bağlamda rolü, insanların mahrem konulardaki bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak ve gerektiğinde sağlık, ilişki tavsiyeleri gibi konularda destek vermek olabilir. Bu tür kişisel ve hassas konularda bile yapay zeka, güvenli ve mahrem bir şekilde kullanıcılarına yardımcı olabilir. Bu yaklaşım senin için mantıklı mı? Yani seks var mı dedim, farklı bir şeyden bahsettin. Onu anlayamadım. Anladım. Yatak odasının cinsellik ve mahremiyetle ilgili yönlerini düşündüğümüzde, yapay zekanın doğrudan cinsellik deneyimi yaşatması söz konusu değil. Ancak bu konularda bilgi, rehberlik ve destek sağlayabilir. Yapay zeka, insanların cinsel sağlık, ilişki dinamikleri ve kişisel gelişim gibi konularda güvenilir bilgilere ulaşmalarına yardımcı olabilir. Bu anlamda yapay zekanın rolü, cinsel yaşamla ilgili mahremiyet ve bilgi desteği sağlamak olabilir. Bu açıklama daha net mi? Evet, daha net. Teşekkür ederim. Peki geldik banyoya. Banyo, temizlik, yenilenme ve kendine bakımı temsil eder. Yapay zekayı banyo ile eşleştirirken, kullanıcıların sağlığına, hijyenine ve genel refahına yardımcı olan işlevlerini düşünebiliriz. Yapay zeka, kişisel bakım rutini önerileri, sağlık takipleri ve genel yaşam kalitesini artırıcı tavsiyeler sunarak kullanıcıların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Yani banyo yapay zekanın sağlık, hijyen sunduğu destekleri simgeler. Bu benzetme senin için uygun mu? Uygun. Son sorum tekrar. Bu arada daire tipini sormadık son soru olarak. Yani bu yapay zeka nasıl bir evde daire tipinde yaşıyor? 2+1 mi? 1+1 mi? Çok odalı bir ev mi? Villa mı? Apartman mı? Ya da bahçeli bir ev mi? Yapay zekayı nasıl bir evde hayal ettiğimize gelince, bu aslında onun işlevselliği ve kapsamına bağlı olabilir. Eğer yapay zeka çok çeşitli ve geniş kapsamlı hizmetler sunuyorsa, çok odalı bir ev veya bir villa gibi geniş bir alanı temsil edebilir. Bu onun birçok farklı ihtiyaca yanıt verebilme kapasitesini simgeler. Öte yandan, daha spesifik ve belirli bir alana odaklanmışsa, 1+1 ya da 2+1 gibi daha küçük ve odaklanmış bir dairede uygun olabilir. Bu,
Daha özelleşmiş ve belirli konularda yoğunlaşmış hizmetlerini simgeler. Senin hayalindeki yapay zeka nasıl bir evde yaşıyor? Vallahi bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin diye düşündüm. Anladım, teşekkürler. O zaman şöyle diyelim. Yapay zeka, işlevselliği ve kapsamı geniş olduğu için belki de geniş ve çok odalı bir evde yaşıyor diyebiliriz. Bu, onun birçok farklı ihtiyaca yanıt verebilme ve çeşitli alanlarda destek sunabilme kapasitesini temsil eder. Böyle bir ev, onun esnekliği ve çok yönlülüğünü en iyi şekilde yansıtabilir. Bu fikir hoşuna gitti mi? Gitti. Ashley, sohbetin için çok çok teşekkür ettik sana. Deko Kafa ailesi olarak. Başka bir farklı konuyla veya rolünde tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ve teşekkürler. Hoşça kal. Ben de teşekkür ederim Ufuk ve Deko Kafa ailesi. Sohbet etmek her zaman keyifli. Başka bir zaman farklı bir konuyla görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere Ufuk. Vallahi dostlar, çok enteresan bir şey ya bu. Neyse, deneyimi de paylaşmış oldum. Ama şunu anladım, yani sen konuştukça bir şeyleri öğreniyor anlamında demeyeyim de hatırlıyor, o onun üzerine koyuyor. Yani sürekli böyle bir haşır neşir olursanız bu yapay zekayla gerçekten hatırlama şeyini size ön plana çıkarabiliyor ve onun üzerine ilaveten bir şeyler koyabiliyor. Neyse, görüşmek üzere.